Türk Dünyası Ortak Alfabe çalıştayında Türk Devletleri Teşkilatı'na sunulmak üzere önemli kararlar alındı. Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi ve dilde birlik sürecinin hızlandırılması amacıyla Ortak Alfabe Komisyonu kuruldu. Türk devletlerinden bilim insanlarının kendi ülkelerinde kullanılan alfabe ve tarihi süreçlere ilişkin bilgi verdiği çalıştayda ortak alfabeye geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Çalıştayda Türk Dünyası Ortak Alfabesi için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Ortak Alfabe Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Türk Cumhuriyetlerinin dille ilgili resmi kurumlarınca önerilecek 2'şer üyeden oluşacak komisyon, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'ne ortak alfabe ve ondan üretilecek ulusal alfabelerle ilgili rapor hazırlayacak. İlk toplantısını Kırgızistan'da yapacak komisyon, ortak alfabe çalışmalarını gözlemleyecek ve Aksakallar Konseyi'ne rapor verecek. Amacımız 300 milyonluk dev potansiyeli harekete geçirerek Avrasya coğrafyasında, Türk dünyasında, dilde, fikirde, işte birliği meydana getirmeye kültür, spor, eğitim ve basın alanında katkıda bulunmak. Bizim birleşmemiz doğal bir şeydir. Biz mutlaka birleşeceğiz. Esas bu Türk devletlerinin birliği olmalıdır. Bu birlik sözde yok, emelde olmalıdır. Birleşmesini canı gönülden istiyoruz. Birleşmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve Türk birliğinin olabilirliği mümkündür. Bunun mümkün olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü nasıl bir Afrika birliği var, bir Arap birliği var, bir Amerika birliği var, Afrika birliği var, bir sürü birlik var. Fakat neden bir Türk birliği yok? Yani Türklerin bir araya gelmesi neden olmuyor? Bunun ismi Turan olsun, Türkistan olsun ama Türkler bir araya gelebilir. Bu mümkündür. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, işte Moğolistan ve Çin ülkelerine kadar, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar çok geniş bir coğrafya, Türk dünyası coğrafyası ve Türkler bu coğrafyada, geniş coğrafyada dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. Biz tabii yaşanan ortak bir tarih var. Türk dünyası coğrafyasını çizdikten sonra, şimdi ortak dil diyoruz ama zaten bizim geçmişimizde ortak bir dilimiz var. 20. yüzyıla kadar Türk dünyası coğrafyasında 8. asırdan 20. asıra kadar yazılmış eserlerin tamamı bugün bütün Türklüğün, Türk aleminin ortak mirasıdır. Uygurca zaten alfabe olarak da yani en uzun ömürlü alfabelerden işte 10 asırlık Arap alfabesi bizimle Türk dünyasını birleştiren 20. yüzyıla kadar ve Uygur alfabesidir. Tabi bugün güncel yine Arap, Çin'deki Türkler Arap alfabesini, biz Latin ve bugün Türk dünyası Latin alfabesine geçiyor. Ayrıca Kiril alfabesi yani Rusya'da da Sovyet coğrafyasında da Kiril alfabesi kullanılıyor. Sonra 20. yüzyılda Çağatay Türkçesi Bolşevik'le beraber Sovyetlerin çok ciddi bir politikadır aslında. Yani bizi bölen bir alfabe ve dil politikasıdır. Hem alfabe değişiyor hem yazı dili, ortak yazı dili olan, müşterek Orta Asya edebiyatı olan Çağataycı ortadan kalkıyor. Kabilelerin, Türk halklarının her birinin konuşma dili yazı dili haline geliyor. Sovyet döneminde bu ayrıştırma adına Türkiye benzer adı 30'lu yıllarda Türkiye benzer anlamı icat edildi. Sovyetler Birliği oradaki o coğrafyadaki Türklere Türkiye dedi. Yani siz saf Türk değilsiniz gibi benzer Türkiye benzer. Bize Türk dedi. Böyle ayrıştırdı. Ne münasebet Türkiye benzer. Türk Cumhuriyetleri ama tarihte dilimiz Türkiye. O Arapça bir terimdir. Türkiye ama bugün tam Türkiye'nin karşılığı Türkçedir. Türk dünyasında ortak edebi dil, ortak dili birleştirme çalışmaları, teşebbüsü bugün yok. Yani bizim bu kaderimiz tarihten beri var. Gaspralı İsmail Bey çıkıyor 1883'te diyor ki Tercüman gazetesine hem Türkçe çıkıyor hem de Perevodçik adıyla Rusça çıkıyor tercüman. Tercümanın misyonu bütün Doğu ve Batı Türklüğünü ortak dilde birleştirmek. Gaspralı. Evet. İdil Ural'da, İstanbul'da, Kazan'da, Kaşgar'da bütün Türkçe
okunuyor ve Gasfralı'nın aslında misyonu anlaşılır dille yazmak. 1926 Bakü Kongresi'nde bütün Türk aydınları bir araya geliyor. Hedef ortak dil ve ortak alfabe yaratmak. Çok radikal kararlar alınıyor. Aslında ilk Latin alfabesine geçen saha Türkleridir 1917-18. Sonra Bakü'de alınan kararla Bekir Çobanzade katılıyor. İşte Kırgız alimleri Ahmet Baytursun Kazak, İşenal Arabayev, Kasım Tınıstanov. Türkiye'den Köprülüzade Mehmet Fuat ve Hüseyinzade Ali Bey. O da Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle yönlendirdiği. 29 Ekim 1920 Cumhuriyet'in ilanıyla 24'te Atatürk tabi uzağa görüyor. Diyor ki Fuat Köprülü çağırıp Darülfünun bünyesinde bir Türkiyat Enstitüsü İstanbul Üniversitesi şu andaki 24'te kuruluyor ve Köprülü'yü gönderiyor Atatürk Bakü'ye. Köprülü gidiyor ve orada bir ortak karar çıkıyor. İşte Azerbaycan Türkleri hakikaten 1928'e geçiyor Latin'e. Hayır 27 affedersiniz. Biz de 1 Kasım 1928'de Latin alfabesine ve öbür Türk aydınları tam bu karar alınıp Latin alfabesine geçerken Stalin'in kıyımlarıyla Bakü Kurultayı'na katılanlar o kadere maruz kalıyorlar. Stalin bütün o katliama uğruyor ve Latin alfabesi ortadan kalkıyor. Sovyet Rusyası Stalin dönemiyle hem edebiyatta, ortak dilde hem alfabede ayrıştık ama sonra hiçbir zaman esaret uzun soluklu olmuyor. Milletlerin geleceği daha uzun geçmişinden ve çözülmeyle beraber, Perestroika ve Glasnost'la beraber tekrar tarih tekerrür etti. Ortak ne yapacağız? Yani biz bütün bu 5 Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştu. Şimdi bir ortak iletişim dili ve ortak alfabe kaygısı tekrar başladı. Şimdi 91'de çözülmeyle beraber alfabe toplantıları yapıldı, dil toplantıları, ortak dil, Türksoy, Türk Keneşi, Türk Akademisi, üniversitelerin TRT Avaz. Yine bu projenin bir sonucudur o kurultayların. 91'de Marmara Üniversitesi'ne 34 harfli ortak Latin alfabesi kararı alındı. Aslında onun hayata geçirilmesi lazım. Maalesef Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan'da aynı sesi farklı sembolle ifade ediyoruz. Şimdi Kazakistan bu sürece geçiyor. Aslında o alfabeyi işletmek lazım. 80 milyon nüfus, yine İran, Azerbaycan, Irak, Suriye'deki nüfus, Balkanlar neredeyse 220 milyonluk dünyadaki Türk nüfusunun 120 milyonu Türkiye Türkçesinde iletişim dilinde anlaşıyor. Bizim geçmişten gelen bir ortak mirasımız var. Organ isimleri ortak, sayılar, zamirler, temel fiiller. Yani hiçbir temel fiil birinde farklı değil. O kadar aynı ki baş, göz, kulak bu kelimelerin hepsi ortak.